tereyağı var, süt geliyor. Soğuk şerbeti ile doku testine geçiyorum. Merhaba sevgili seyirciler. Efendim mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ramazan ayının son günlerindeyiz. Sizlerden yoğun istek geldi. Oktay Usta bize soğuk baklava hazırlar mısın diye. Efendim bugün inşallah sizlere soğuk baklava hazırlayacağım. Cevizli, güzel, enfes bir soğuk baklava için malzemelerimiz neler gerekliymiş değerli seyircilerim. Evet efendim şimdi şerbetiyle başlayalım isterseniz. Şerbetinde 3 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı süt, 1 su bardağı su, yarım limon, 1 paket vanilya. Burası şerbeti için. Ara katında ise 3 su bardağı cevize ihtiyacımız var. Sevgili seyircilerim 250 gram tereyağı, 100 gram çikolata, 2 çorba kaşığı kakao, 1 çorba kaşığı toz şanti ile şöyle güzel bir karışım üzerine böyle eleniyor ya, işte onu da yapacağız inşallah. Önce şerbetini hazırlayalım, alanımız açılsın ve tatlımız başlıyor. 2'ye keseceğim. 250 gram. Evet efendim şimdi bismillahirrahmanirrahim. Önce ocağımın altını yakıyorum sevgili seyircilerim. Geniş bir tencereye alacağım. Önce şekeri döküyorum buraya. 3 su bardağı toz şeker. Bardak ölçümüz nedir? Hemen onu da bahsedeyim. 200 mililitre. Yani şu bardak ile klasik herkesin evinde olan bardaktan bahsediyorum. Evet 3 bardak şekere 1 su bardağı suyu döktüm üzerine. Şuradan şöyle bir yarım limondan hafiften sıkıyorum ki yakmasın. Şerbeti hafif olsun. Limonumuzu da sıktık. Evet şimdi önce şeker ve su ile birlikte bir eriyecekler değerli seyirciler. Burayı hemen karıştıralım. Bu soğuk baklavada su, şeker, limon birlikte eriyor. Sonra içine süt ve vanilya veriliyor. Güzel. Efendim bu baklava sevgili seyircilerim Diyarbakır'dan üretilen, Diyarbakır'da meşhur olup oradan İstanbul'a, İstanbul'dan da şu anda tüm dünyada çok aranan bir lezzeti inşallah ben de sizlere hazırlamaya çalışacağım değerli seyircilerim. Evet efendim şimdi şerbetin şekerini, suyunu, limonunu koydum. Ocağın altını yaktım. Erimeye başlasın. Kaynayacak burası göreceğiz şimdi. Koyu, kıvamlı bir şerbet olarak. Evet sütü şöyle alayım. Sonra hemen hazırlıklara geçeceğiz. Hazırlıklarımızda neler var sevgili seyircilerim? Burada 2 paket baklavalık yufkamız var malzememizde. Buradan toplamda 20 yaprak alacağım. 2'ye keseceğim. 40 yaprak olacak. Yani 2'ye kestiğim için yaprakları bayağı büyük. Evet şimdi bu da tamam. Şimdi tereyağımızı da eritelim. Önce bir hazırlıkları yapıyor. Sonra da hemen yapım aşamasına geçiyoruz. Aslında son derece kolay sevgili seyirciler. Bayağı benim hoşuma gitti. Zorlaştırmadan kolay yöntemde gittiği için. Evet buraya 250 gram tereyağı var. 250 gram tereyağı çoktur derseniz 200 gram ya da 150 gramını tereyağı koyup diğer kalanda bir çay bardağı da çiçek yağı koyabilirsiniz. Herkesin bütçesine göre hitap etsin diye söylüyorum. Evet efendim şu anda soğuk baklavamızın tereyağısı güzel eridi. Bakın görüyor musunuz? Şuraya bakın. Subhanallah. Rabbim ne güzel nimetler veriyor. Güzel erittim. Hemen şimdi soğumaya alacağım tereyağımızı. Baklava için hazır. Şeker, su, limon üçlüsü kaynadı. Değerli seyircilerim bakın kıvamı yoğunlaştı. Tamamen şeker eriyecek. Kaynamaya başladıktan sonra 2-3 dakika kaynatıyoruz. Kıvamını güzel şöyle bakın. Akıcı ama koyu hale gelmiş oldu. Evet efendim şimdi sevgiyle iniyor. Ne iniyor? Süt geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Yiyenlere şifa olsun. Mübarek günlerde, bayram sofralarımızda sevdiklerimizle güzel güzel ağzımızın tadı hiç bozulmaması niyetiyle hazırlıyoruz tatlımızı. Evet şimdi sütünü ekledim. Bakın görüyor musunuz? Süt geldikten sonra vanilya da geliyor içerisine. Bir paket vanilya ekliyorum. Evet. Vanilya, limon, şeker,
süt, sadece bir bardak içerisinde değerli seyircilerim ne vardı? Su vardı. Su az, süt fazla. Bayağı sütü çok olan bir tatlı. Evet efendim, şimdi vanilyayı koyunca bir çırpma teliyle karıştırmam gerekti. Tamam, karıştırdım. Altı halen yanıyor. Hemen 2 dakika sonra tam kaynamasına gerek var mı bakıyorum. Şöyle. Böyle bir tüm malzemeleri ekledikten sonra sevgili seyircilerim, kaynamadan sıcak ama bak görüyor musunuz? Bak dumanları çıkıyor bak. Görüyor musun? Şöyle dumanları görelim. Ve altını kapatıyorum. Şerbetimizi gördük. Şerbetimizi hazırladık. Altı kapandı. Tereyağı şu anda hazır hale geldi. Görüyor musunuz? Bak üzerinde köpükleri var. Normal baklava yapsak bu köpüğünü almamız gerekiyor. Fakat bizim şu anda yapmış olduğumuz buradaki işlemde bunu almaya gerek yoktur sevgili seyirciler. Çünkü oradan biraz kat araları için ayıracağım. Bunun altını hemen bir nihale bulmam lazım. Geldi. Çünkü tezgahımıza zarar vermesin. Tamam. Evet, şerbetimiz hazır, yağımız hazır. Baklavanın yapım aşamasına geçiyoruz. Biraz daha var. Baklavacılarda pirinç denir buna. Kakao, toz şanti, çikolata kaç tane çıkıyor? Hazır mıyız? Dumanları çıkıyor. Ocağı kapattım. Soğumaya bırakıyoruz. Evet, şimdi şerbet, yağ, hemen ceviz hazırlığı da olsun. Cevizi parçalayıcıdan geçiriyorum. 3 su bardağı ceviz. Ceviz birazcık iri parçalı olmalı. Aman mümkün mertebe toz haline getirmemeye özen gösterelim. Bu defa toz haline geldiğinde böyle o damakta çıtır çıtır cevizin tadını alamıyoruz. Ondan dolayı tam orijinal haliyle hazırlamaya çalışıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Kontrol edelim. Biraz daha var. Şöyle her yeri karışsın ki aynı yerde toz hale getirmesin. Tamamdır. Evet. Nasıl olduğunu da şimdi sizlerle paylaşacağım. Değerli seyircilerim. Hatta şuraya alayım ki tam net bir şekilde görebilelim. Bak cevizin parçalarını sizlerle paylaşıyorum. Görüyor musunuz? İri parçalı. Dişe dokunsun. Buna mutfaklarda, baklavacılarda pirinç denir buna. Pirinç, ceviz, pirinç, fıstık. İsmi öyledir profesyonellerde. Çünkü dişe dokunmalı olması gerekiyor ondan dolayı. Evet, şu da çikolatamız üzerine rendelenecek. Şurası üzerinin grubu. Kakao, toz şanti, çikolata bu üst bölümde yer alıyor. Baklava için tüm hazırlıklar neredeyse hemen hemen tamam sayılır. Değerli seyircilerim, şimdi üst bölümü ceviz hazır. Açalım paketimizi. Bismillahirrahmanirrahim. Hazır mıyız? Evet, hazırsak Bismillah deyip önce bir paketin birini açayım. Değerli seyircilerim, içinden kaç tane çıkıyor? Normalde 16 tane çıkıyor. Sayacağım şimdi burada. Toplamda bize 20 yaprak yufkaya ihtiyacımız var. Canım neredesin? Gel bakalım. Şurada bir bağlantı yeri. Şu buradaymış. Yanlış yerde aramışım. Gel. Tamam. Evet sevgili seyirciler. Şu anda 16 tane burada var. Kaldırıyorum bakın. Görüyor musunuz? Ürüne bakın. Maşallah. Maşallah. İşleri kolaylaştırıyorlar. Zorlaştırmadan kolaylaştırmak üzere yola çıkıyoruz daima. Sevgili seyircilerim. Tam ortayı buldum mu? Tamam. Tamamını şimdi buldum işte. Evet efendim şu anda sevgili seyircilerim 16 tane burada yufkamız var. Baklava yufkası. 4 tane de diğer paketten alacağım hemen yanına. Diğer pakettekini de alayım üstüne koyayım. Ondan sonra birlikte keselim. Şuradaki dağınıklığı bir toparlamam lazım. Fırça ile bir kez daha görelim. Ondan sonra yarıya kadar. Soğuk baklavamızın şimdi hamurlarını aldım. Tezgaha serdim. Üzerine bir naylon kapatıyoruz ki kurumasın. Şimdi
Kesme noktalarıyla, püf noktalarıyla devam edelim değerli seyircilerim. Evet, şuradan şöyle tam uca getiriyorum. Evet, uca getirdikten sonra üzerine yapacağımız fırın kabımız, cam kabımızı getirdim, üstüne koydum. Şimdi kesiyorum. Kestikten sonra kontrol edeceğim. Bakalım bu tarafa da yeterli gelmiş mi? O çok güzel. Tam denk gelmiş sevgili seyircilerim. Şimdi 20-20. Şu üst 20 üst kapak bölümü olsun. Bunu ayıralım. Bu hemen şöyle çok çabuk kuruyacağı için ince bir hamur olduğundan içinden çıkan naylonla hemen şunu sarıyoruz. Şurada bekletiyoruz. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Evet efendim. Önce sevgili seyircilerim, hazırlıklarımızı tamamladıktan sonra bu baklavayı yapmak lazım. Zemine hafiften şöyle bir tereyağı serpiyorum. Şimdi 20 kat alt kısımda, 20 kat da üstünde olacak. Birinci yufkamızı alıyoruz. Buradaki fırın kabımızın ölçüsü nedir? Hemen ondan da bahsedeyim. Burası sevgili seyircilerim 40 santime 26 santim çapında bu fırın kabımız. Bakın işlem bu şekilde olacak. Her kat arasını mutlaka yağlayalım hafiften. Çünkü tel tel böyle katları özellikle düzgün olabilmesi için her kat arasına fırçayla hafiften bir yağ sürüyoruz. Şimdi bu işlemi bütün 20 kata yapacağım, uygulayacağım buraya. Soğuk baklavanın 20. katını koyuyoruz şimdi değerli seyircilerim. Evet, 20 kat alt katta oldu. Şimdi yağımız burada hazır. Şöyle cevizi hafiften bir sallayalım önce. Niye sallıyoruz? Özellikle iri parçalar yukarıya doğru gelsin diye. Sevgiyle bakın. Şöyle yapıyorum. Küçük parçalar üstünde süslemede kullanacağım. Böyle iri olanları da içinde olsun. Güzel şöyle ister parçalıdan geçirmiş, isterseniz doğrayabilirsiniz. Tercihinize bağlı. Değerli seyircilerim şöyle sallıyorum. İri parçalar geliyor. 3 su bardağı cevizimiz var. Şuradaki kalanlar da bakın daha inceleri kaldı. Sevgili seyircilerim bu da üst süsleme bölümüne ayırıyorum burayı da. Evet, komple ceviz ile orta katını doldurmuş olacağız. Bol cevizli olsun. Cevizli olur, yeşil fıstıklı olur, fındıklı olur. Hangisine bütçeniz, durumunuz müsaitse ondan yararlanabilirsiniz. Evet, şu anda orta katımız tamam. Değerli seyircilerim, sadece şurada bir püf noktası var. Onu sizlerle hemen paylaşacağım. Üzerindeki tortu zemine sürülmüş oldu. Üzerinde özellikle şu berrak olan bölümü istiyorum şurayı. Canım ayrılır mısın? Şu beyazların gitmesini istemiyorum. Çünkü beyazlar gitti ama sağlık olsun. Gitmeseydi iyiydi ama can sağlığı olsun. Yani o şurayı sevgili seyirciler, şu zemindeki ve üzerindeki tortular üzerinde şey yapıyor. Bir oralar çabuk yanıyor. Ondan dolayı berrak olması açısından orayı mümkün mertebe süzmeye çalışalım. Evet, şimdi yine aynı şekilde devam edeceğiz. 20 kat alttaydı. 20 kat üstte. Bakın ortada bol ceviz yaprağı görüyoruz. Baklava yufkası hazır paketler halinde satılıyor. Paketin üzerindeki gramajına baktım. 470 gram diyor sevgili seyirciler. Yani ortalama böyle bir baklavada 500 gram 500 ile 550 gram arasında bir hamur kullanılmış olunuyor bu haliyle sevgili seyircilerim. Evet efendim, şimdi devam edeceğiz. 20 tane de üste gelecek. Evet efendim, son 2 yufkamızı koyuyoruz şimdi. Artık finale doğru yaklaşıyoruz. Kesme bölümüne geçeceğiz. Güzelce eşit bir şekilde tereyağınızı paylaştırın lütfen tatlı için. Son yaprağımızı da koyalım. Gel bakalım canım. Sevgiyle inişi gerçekleşiyor. Evet. Şimdi sevgili seyircilerim tereyağını üzerine süreceğiz.
bolca gelen şöyle. Çünkü bu tatlı tereyağını seviyor. Normal profesyonellerin de yaptığı tatlılar aslında bol tereyağlı oluyor. İşte sade yağ diyorlar ya, özel eritilmiş, güzel kızartılmış tereyağı ile hazırlandığı zaman güzel oluyor. Şimdi biraz da şuradan süreyim parlak olması için. Tamam, bu son yufka artık. Canım benim. Biraz da kestikten sonra sürelim. Evet, şimdi sevgili seyircilerim, şu an için tatlımız hazır. Kesme aşamasına geçeceğiz. Şimdi hemen tezgahımı toparlayayım. Ondan sonra da soğuk baklavanın kesim bölümüne geçelim. Baklavamızın tereyağını verdik. Biraz çekecek. Çektikten sonra kat araları tereyağı ile katlanacak. Sonra da çıtır çıtır baklavalar olacak. Sevgili seyircilerim, şimdi soğuk baklavamız artık fırına gitmeye hazır hale geldi. Bir tane cevizi çıkmış, onu da içeriye attık. Evet efendim, şu anda soğuk baklava gidiyor fırına. Önce fırını 180 derece ısıttım. Şimdi 160 dereceye düşüreceğim. Turbosu kapalı bir şekilde pişiyor. 55 dakika ile 1 saat arasında her fırının performansına göre değişir. Hemen ısıyı 165'e, özür dilerim burası, düşürüyorum. Alt üst pişirme bölümünde sevgiyle, sabırla bekliyoruz. Soğuk baklava fırından çıkıyor. Soğuk şerbetiyle buluşuyorlar. Evet efendim, şu anda soğuk baklavamızı fırından alıyoruz. Saati de şimdi hemen sizlerle paylaşacağım. Değerli seyircilerim, fırınımızın kapağını açıyoruz. Evet efendim, cevizli soğuk baklava geliyor fırından. Aman ya Rabbi, şu güzelliğe bakın sevgili seyircilerim. Çıtır çıtır olmuş. Çok güzel bir soğuk baklava. Buradaki demek istediğim amaç soğuk şerbeti ile, evet efendim, şimdi şerbetini verdikten sonra, evet, Bismillahirrahmanirrahim. Yiyenlere şifa olsun. Evet efendim, güzel şöyle bayram sofrasında farklı bir baklava Oktay Usta'dan sizler için hazırlandı. Soğuk baklava. Soğuk baklavanın özelliği ne sevgili seyirciler? Baklavanın özelliği buzdolabında durması. Tatlımızı 160 derecede pişirdik değerli seyircilerim. Renk aldı güzel, böyle renk alana kadar. Şimdi yapmamız gereken işlem kakao ve burada toz şantiyi birleştireceğim. 2 çorba kaşığı kakao, 1 tatlı kaşığı toz şanti. Güzelce karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra tatlımızın üzerine önce eleyeceğiz. Çikolata görüntüsü var ya tatlının üzerinde. İşte bu karışımla olduğu zaman çok güzel bir tat ortaya çıkıyor değerli seyircilerim. Evet, şimdi hemen şöyle alayım şurada. Sonra geliyorum. Sevgiyle tatlımızın üzerine kakao ve şanti karışımını eliyoruz. Doku testine geçiyorum sizler için sevgili seyircilerim. Evet. Sevgili seyircilerim, artık final bölümüne gelmiş bulunuyoruz. Soğuk baklavamız servis edilmek üzere hazır. Bismillahirrahmanirrahim. Şuradan şöyle daldırıyorum. Dörtlü dilim çıkartıyorlar. Ben de inşallah dörtlü dilim çıkartacağım şimdi sizler için. Evet, 4 dilim geliyor. Ve efendim üzerinde çikolatası, cevizi, bol malzemeli soğuk baklava tarifini sizlerle paylaşmış bulunuyorum sevgili seyircilerim.
Evet, 4 dilimimiz şu anda yerini aldı. Şimdi bu baklava dolaba gittiği zaman biraz yumuşayabilir. Ama ve lakin daha henüz dolaba gitmedi. Hazır halde çıtırtısı, altı yumuşamış, üstü çıtır çıtır olan bir baklava. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim, doku testine geçiyorum sizler için sevgili seyircilerim. Bakın kesiyorum şimdi. Görüyor musunuz? Bak bastığım zaman şerbete bakın. Görüyor musunuz? Şu güzelliğe bakın. Aman ya Rabbi, ev ortamında hazırlanmış güzel bir baklava. Bir daha kesiyorum. Evet, bayram baklavası Oktay Usta'dan sizler için. Şöyle çevireyim ki kamera rahat görebilsin. Evet efendim, bir daha kesiyorum. Hepsini sizler için tek tek kestim sevgili seyircilerim. Doku testini birlikte yapabilmek adına İnşallah efendim bayramda sevdiklerinizle, dostlarınızla huzur içerisinde güzel güzel tatlar, lezzetler olur. Efendim şu ana kadar kanalıma abone olmayan dostlarımız varsa davetlisiniz. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizleri çok ama çok seviyorum. Hoşça kalın.